Herkese günaydın. Şu anda Pisa'da bulunuyoruz. Buraya Roma'dan geldik. 6.23'te kalkan trenle ki tam 6.23'te kalktı. Fakat 8.48'de varması gerekirken 8.55'te vardı. 7 dakika rötarla. Yine uykusuz, biraz da talihsiz bir başlangıç yaptık. Zira bu ikinci mikrofonun birincisinin sapı koptu. Niçin bilmiyorum. Bakalım nasıl geçecek seyahatimiz. Sadece günübirlik buradayım. Akşam tekrar trenle Roma'ya geri dönüş yapacağım. Elimizden geldiği kadar zaten küçük bir yer burası. Gezerim bir günde diye düşünüyorum. Hep beraber görmeye çalışacağız şehri. Seyahatimize Amerikalı ressam, sosyal aktivist ve grafiti sanatçısı Keith Haring'in 1989 yılında yaptığı Tutto Mondo isimli mural çalışmasıyla başlıyoruz. Bunun hikayesi de kısaca şöyle: Keith Haring New York'ta bir Pisalı İtalyan çocukla tanışıyor ve Pisa'ya da gel eserlerinden bir tanesinde Pisa'ya armağan et teklifi neticesinde Pisa'ya giderek önce şehri gezip onun renklerini, kültürünü keşfettikten sonra da bu eseri buraya çiziyor. Daha sonra Pisa Kulesi'nin de bulunduğu Piazza dei Miracoli meydanına gitmek üzere yolumuzun üzerinde Arno Nehri'nden geçiyoruz. Arno Nehri Floransa'dan ve Pontevecchio'dan geçiyor. 241 kilometrelik uzunluğuyla bölgenin en uzun nehri. Ayrıca tarihte Floransa'yı da pek çok kez sular altında bırakmış olmasıyla meşhur. Evet, şu anda Miracoli meydanındayım. Hemen arkamda gördüğünüz kafede İtalyan kahvaltımı ettim. Yani kruvasan ve americano tükettim. Fakat bunun için 7 euro ödedim. Normal fiyatın üzerinde, neredeyse 2 katı. Ortalama bunu Roma'da lokal bir yerde 4 euro bandında tüketebiliyorsunuz aynı menüyü. Tabii ama niçin, neden hemen göstereyim. Çünkü tam karşısında şöyle birazdan içine de gireceğiz. Sanıyorum tepesine de çıkacağız. Kombine bilet aldım ben. İnternetten bulabilirsiniz. Miracoli Meydanı'ndaki tek bir anıt hariç, tek bir bina hariç bütün anıtlara giriş çıkış yapabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. 33 euro ödedim sanıyorum. Bunun bir 5 euro civarı vergi olarak kesildi. Ama düşündüğünüzde her yere girip çıkabildiğiniz için ekonomik oluyor. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ay, bir de şey eklemek istiyorum. Şimdi eleştirmezsem olmaz. Buradaki çalışanlar hayatlarından nefret ediyor. Yani öyle güler yüzlü bir servis hizmet beklemeyin. Yani ne istiyorsun falan diye geliyorlar böyle. Biraz servis ağır, yavaş. Sıra bekleyebilirsiniz ama seri tüketim var. Hani biri hemen yiyor, kalkıyor, gidiyor. Uzun uzun oturulan bir yer değil. Çünkü herkesin turu var, bileti var, bir şeyi var. O açıdan hani 5-10 dakika bekleme payı verirseniz burada Pisa Kulesi ve diğer anıtların manzarasına karşı kahvaltı edebilirsiniz. Pisa Kulesi 1063-1090 yılları arasında Pisa'nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak Cenova ve Venedik'e rakip olarak yapılmış bir şehir katedrali. Çan Kulesi ana yapıdan ayrı olarak 1173-1272 yılları arasında yapılıyor. İnşası 99 yıl sürdüğü için mimari konusunda net bir bilgi bulunmamakla beraber mimar Bonanno Pisano ve Viotti Salvi tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Bitirildiği tarihten itibaren Pisa Kulesi güneye doğru eğilmeye başlıyor. Bunun sebebi temelin oturduğu zeminin çökme yapması. Tabii 2008 itibariyle yapıya yerleştirilen cihazlar sayesinde
kule artık eğilmeye devam etmiyor. Sabit bir şekilde duruyor olan haliyle. Evet, şimdi 251 basamak çıktıktan sonra Pisa Kulesi'nin tepesine ulaşmış olacağız. Pisa Kulesi'ni ziyaret etmek kardiyovasküler ve kas hastalıkları olanlara tavsiye edilmiyormuş. Çünkü 251 basamak çıkmamız gerekiyor zirveye ulaşmak için. Yarısını geçtim diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Gerçekten yamukmuş. Yamuk zeminde yürümek de bir enteresan. Hep böyle yüksekte olan taraf üstünden ilerliyorsunuz. Bir dengesizlik hissi yaratıyor ama manzarası çok güzel. Pisa Katedrali 1063-1090 yılları arasında Mimar Buscetto tarafından yapılıyor. İtalya'nın Toskana bölgesindeki en büyük katedral olma unvanını taşıyor. Müslümanlarla olan savaşta kazanılan ganimetlerle finansmanı sağlanıyor katedralin inşaatının ve döneminde şehir surlarının dışında kalan bir alana inşa ediliyor. Bu da o dönemki yönetimin dış saldırılardan korkmadığını göstermek, yani bir nevi güç gösterisi yapmak amacı taşıyormuş. 1595 yılında meydana gelen büyük bir yangınla ilk restorasyon yapılıyor. Daha sonra orijinal halinden daha gelişmiş ve gösterişli bir hale getirmek amacıyla katedrale defalarca restorasyon yapılıyor. İlk planda göze çarpan büyük haç daha sonra koridorlarla çevrelenerek genişletiliyor. İç süslemeler, mermer katmanları ve eliptik kulesi Müslümanlarla savaşların bir sonucu olarak görülüyor. Zaten kubbeyi de fark edeceksiniz. Oradan cami yapılarına benzerlik kurulabilir. Bu da Bizans'la dönemin kültürel alışverişlerinin sonucu olarak yorumlanıyor. İtalya'nın en büyük vaftizhanesi olma unvanını taşıyan St. John Vaftizhanesi tam 211 yılda inşa ediliyor. 1152 yılından 1363 yılına kadar inşası süren yapı 55 metre yüksekliğinde ve 34 metre çapında. Günümüzde gotik mimarinin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fakat inşaatı başlatan Diotti Salvi o zaman binayı aslında gotik olarak tasarlamamış. Fakat inşaat esnasında kendisi hayatını kaybedince daha sonra işi mimar Nicola Pisalo devralmış. O da gotik mimariyi daha uygun bulmuş.
şu anda da gotik mimari olarak kabul görüyor. Buranın tarihi önemlerinden bir tanesi Galileo Galilei'nin vaftiz edildiği vaftizhane olması. Aynı zamanda Pisa Kulesi'ndeki bu yumuşak toprakta eğilme, çökme sorunu burada da var ama burada 0,6 derecelik bir eğime sebep olduğu için herhangi bir sıkıntı görülmemiş. Yapının akustiği inanılmaz ileri düzeyde ve dönemin şartlarına göre mükemmel akustik sağlanmış olması yine yapıyı öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Tabii ki kilise korolarının önemini düşünürsek ve dönem şartlarıyla kıyaslarsak bu yine aynı şekilde mimariyi öne çıkaran bir özellik olarak kabul ediliyor. Hatta koro seslerinin birkaç kilometre öteden duyulduğu söyleniyormuş. Campo Santo yani kutsal alan ise 1278'de yapımına başlanmış, 1464'te tamamlanmış bir anıt mezar. Burada Roma dönemine dair lahitler görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan bir bombayla hasar gören bu yapıda savaş sonrası restore edilmiş. Yine Mucizeler Meydanı'nda Sinopi Müzesi'ni görüyoruz. 13. yüzyılda yetimhane olarak inşa edilen bu bina sonradan müzeye çevriliyor. Sinopi, Kapadokya'da çıkarılan ve Sinop'tan dünyaya dağıtılan bir taşa verilen isim. Bu müzenin de freskleri Sinopi taşından yapıldığı için müzeye bu isim verilmiş. Muro di Pisa, Pisa surlarının 11 metre yüksekliğindeki yaklaşık 3 kilometre boyunca Piazza dei Miracoli'den Piazzetta del Rosso'ya kadar uzanan bir yürüyüş yolu. 1154 yılında Arno Nehri'nin kuzeyindeki bölgede başlayan inşaat 1161 yılına kadar devam ediyor. Surların Cittadella Vecchia bölgesinde tamamlanması ise 1284 yılına kadar sürüyor. Evet, şu an kendi standartlarımın dışında bir şey yapıyorum. Yükseklik korkusu olan birine çok da uygun olmayan bir şey. Bir de bunu yapmak için para ödedim üstelik. 5 euro verdim bunu yapmak için. Duvara çıkmak için 5 euro ödedim. Yüksek. Neyse, şu an korunaklı, iyi ama daha açıkta olduğu yerleri var. Biraz başım dönüyor. Ama yapabilirim. Karşıya odaklanıyoruz. Yere bakmıyoruz. Ben de. Piazza dei Cavalieri yani Şövalyeler Meydanı İtalya'nın önemli bir simgesi olmakla beraber Pisa şehrinin Mucizeler Meydanı'ndan sonraki en büyük meydanı. Meydan eskiden şövalyelerin düzeninin merkezi olması nedeniyle önem taşıyor.
1140'tan sonra farklı belediyelere ve yöneticilere ait birçok kilise ve bina inşaatı gören bu meydanda Carovana Sarayı, saray önünde bir heykel, eski bir hapishane ve görülmeye değer bir kilise bulunuyor. Carovana Sarayı, İtalyanca ismiyle Palazzo della Carovana, bir Giorgio Vasari eseri ve bir ortaçağ yapısı. 1810 itibariyle Pisa Üniversitesi merkez binası olarak kullanılmaya başlanıyor. Aynı zamanda yapının önünde Pietro Francavilla'ya ait Cosimo heykeli bulunuyor ve daha sonra Ortaçağ hapishanesi Palazzo del Orologio'ya geçiliyor. Borgo Stretto, Pisa'nın en meşhur, en işlek alışveriş caddesi. Bu Ortaçağ mahallesinde gezinti kemerleri ve Arno Nehri boyunca uzanan caddeleri olan Lungarnolar var. Lungarno, Pisa ve Floransa gibi şehirlerde Arno Nehri boyunca uzanan caddeleri verilen isim. Lungarno kelimesi de İtalyanca'da Arno boyunca anlamına geliyor. Yine Borgo Stretto üzerinde gotik romanesk tarzda 990 yılında inşa edilen San Michelin Borgo Kilisesi de bulunuyor. Onun dışında birçok dükkan, ağırlıklı olarak restoran ve dondurmacı olmak üzere oturabileceğiniz kafeler de mevcut. Palazzo Blu şehrin önemli popüler müzeleri arasında yer alıyor. Geçici sergileri ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bu bina Lungarno'da eski şehrin kalbinde yer alıyor. Saray mavi renkte olan tek bina olduğu için oldukça dikkat çekiyor. Ya ben seni yerim ya. Gotik misin sen ya? Allah'ım, minicik kilise yapmışlar. Kiliseye yükseldim. Santa Maria della Spina 1230 civarında Pisa gotik tarzında inşa edilen ve 1325'ten sonra genişletilen küçük bir kilise. Başlangıçta yakınında bulunan ve 15. yüzyılda yıkılan Ponte Novo Köprüsü'ne atfen Santa Maria di Ponte Novo olarak biliniyormuş eskiden. Fakat bu köprü yeniden inşa edilmediği için Della Spina olarak biliniyor şu anda. Della Spina ismi ise İsa'nın tutkusu ve çarmıha gerilmesi sırasında başına takılan dikenli taştan olduğu düşünülen bir dikenin varlığından geliyormuş. Kilise artık bu dikeni barındırmıyor. Emanet şu anda Via Roma üzerindeki Santa Chiara Kilisesi'nde sergilenmekteymiş. Evet, yine başladığımız yerdeyiz. Pisa Central'deyiz, tren istasyonundayız. Dönüyorum, Roma'ya dönüyorum. Takip etmem gereken bir programım var. Öyle günübirlik kaçmıştım. Bir gün içerisinde olabildiğince gezebildiğim her yeri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Müzelerin içine çekemedim ama zaten çok kapsamlı değildi. Geldiğinizde bilete dahil olduğu için siz de görebilirsiniz. Bir tek Ulusal Müze o bilet kapsamında değil, ona ayrıca gidiyorsunuz. Biraz şarj sorunu yaşadım powerbank'e rağmen. O yüzden mümkün olduğu kadar her yeri çekebilmek adına bazı detayları çekemedim. Onun için özür diliyorum. Bir sonraki kısa seyahatimde ya da uzun seyahatimde, bir sonraki seyahatimde görüşmek üzere. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın destek olmak için. Bizi takip edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.